Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ajurlu çiçekli çeyizlik 5 şiş patik modelinin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde beyaz, hardal, sarı ve yeşil tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. Yeşil ipimizden hanımlar elinizde 1 metre kadar varsa yetişiyor. Hemen iplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Hanımlar, patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Patiğimin bu kenarlarına ajur kullandım. Ortalarına çiçek deseni yaptım. Çok güzel, çok şık oldu. Çeyizler için de çok uygun bir model. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum ve birlikte başlayalım. Burun kısmından başlayacağız hanımlar patiğimize. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek atacağım. Ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 şiş patik videolarımda gösterdim. Şimdi yeniden sil baştan anlatıyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda birçok 5 şiş patik başlama tekniği de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12 ilmeğim olmuş. 12 ilmekten sonra geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde bakın hanımlar, ters taraftayız. İkinci şişimi alıyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişeye geçeceğiz. Öncelikle hanımlar, kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız. Üçüncü şişime ilmeklerimi çıkartacağım hemen. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkartıyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım hanımlar. Başlangıç yerimiz biraz sıkı olduğu için tığ yardımıyla ilmek çıkartacağım. Başlangıçtaki ilmeklerinizi tek şiş değil de 2 şiş üzerine atarsanız daha esnek olur. Tığ kullanmanıza da gerek kalmaz. Fakat ben böyle alıştığım için bu şekilde rahat çıkarabiliyorum. Bakın hanımlar, başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum ve şişime takıyorum. Burada 5 ilmeğim oldu. Bir ilmek daha çıkartıp şişime takıyorum. 6 ilmeğim oldu. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. Şu 3. Şu 4. Şu 5. ve bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu da 6. ilmeğim. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim hanımlar. Bir sıra. 5 şiş patiklerde bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar bir sırayı tamamlamış olduk. Şimdi geldik başlangıç yerimize. Artırmalarımıza başlayacağız. Artırmalarımızı patik burnunda hanımlar hemen sağ ve sol kenarda yapacağız. Orta kısımlarda artırma işlemi yapmıyoruz. Öncelikle ilk şişimdeyim. Kenarım hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de normal düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geçtim. Kenarımız şöyle baktığımız anda sol tarafta. Burada da son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim yine düz örülüyor. 3. şişime geldim.
Burada da kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Burada da kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim yine düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de artırmalarımızı yaptık ve her birinde 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık. Hanımlar bir sıra artırma yapmıştık. Şimdi de ilmeklerimizi bir sıra boyunca artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Hanımlar bir sıra artırma var, bir sıra düz örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim hanımlar yine. Kenar hemen sağda. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Devamında gelen ilmekler düz örülüyor. Birinci şişimde böylece 8 adet ilmeğim oldu. İkinciye geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Düz örgü hanımlar. Tamamen düz örgü uygulaması yapıyoruz. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncüye geldim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve bunu da düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Burada da şöyle baktığımız anda kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık. Şimdi bir sıra artırmıştık. İlmeklerimizi şimdi düz olarak öreceğiz. Bir sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz. Bu şekilde hanımlar her artırmada ilmek sayıları artacak. Patik burnu böyle yapılacak. Ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonra modelimi kurdum hanımlar. Şimdi birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim, hemen artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen beyaz ipimi de şöyle hazırlıyorum hanımlar. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi sarı ipim ile örüyorum. Diğer ilmeğimi de beyazım ile öreceğim. Hemen beyaz ipimin ucunu sarı ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Bu bölümde hanımlar yapacağımız işlem şu. Bir ilmek sarı, bir ilmek beyaz. Bir tane sarı, bir tane beyaz. Bir sarı, bir beyaz. Bir sarı, bir beyaz. Bir ilmek sarı, bir ilmek beyaz olacak şekilde bir sıra ilmeklerimiz örülüyor hanımlar. Bakın bu şekilde. Diğer şişimizden de yine bakın en son beyaz örmüştük. Sarı diye devam edeceğiz. Diğer 3 şişimizde de yine aynı şekilde bir sarı, bir beyaz olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bir önceki sırada sarı ördüğüm ilmeklerimi beyaz ile örüyorum. Beyaz ilmeklerimi de sarı ile. İlmekler yer değiştirerek örülüyor. Yani beyaz ilmekler sarı ipimiz ile, sarı ilmekler de beyaz ipimiz ile örülüyor. Bu şekilde yine bir sarı, bir beyaz olacak şekilde devam ediyoruz. Bakın şeklimiz böyle. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi yapacağımız işlem şöyle.
İlmeklerimizin tamamını model kurulumundan önce zemin oluşturabilmek adına beyaz ipimizle örüyoruz. Hanımlar artık sarı ipimizi de buraya kesip bağlayabiliriz. Çünkü sarı ipimizi artık orada kullanmayacağız. Bu şekilde ilmeklerimizi beyaz ile düz öreceğiz. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere dolanacağız, ardından bir daha dolanacağız. Bu şekilde 2 sıra olacak. 2 sıra boyunca beyaz ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra beyaz ipimle düz ördüm ve geldim. Şimdi hem ajurlarımıza başlayacağız hem de çiçeklerimize. Bu tarafta hanımlar patemizin şu sağ tarafında sağa doğru kesimler yapacağız. Sol tarafında da sola doğru kesimler yapacağız. Tam ortaya da çiçeğimizi kuracağız. Öncelikle ilk 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum hanımlar. İlk 7 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sağa doğru kesim yapacağım hanımlar. Sağa doğru kesimi bakın şu ikinci ilmeğin içinden girerek şu şekilde de bakın arkadan girilerek şöyle de kesim yapılabilir. Ben öyle zorlandığım için şöyle yapıyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne getirdim. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bakın sağa doğru kesimimi yaptım ve ipimi şişime doluyorum. İlk ajurumu yaptım. Şimdi 3 ilmek öreceğim ajurumdan sonra. 1, 2, 3. Çiçeğimizi yapacağız hanımlar. Çiçeğimiz 2 sıra yaprak, 4 sırada çiçek olacak şekilde 6 sıradan oluşuyor. Yaprağımın ilk sırası. Bir yeşil örüyorum. Hemen hanımlar burada yeşil ipimin ucunu da şöyle beyaz ipime bağlayayım. Böyle yeni eklediğimiz iplerde böyle düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sökülmesin. Bir tane yeşil ördüm. Bir tane krem. Hanımlar bu aşamada siz modelli tarafta bu 2 şişteki ilmekleri tek şişe toplayabilirsiniz. Hani ben 2 şişte de rahat örebiliyorum. Fakat çiçeğimin yarısı ilk şişte. Diğer yarısı da ikinci şişte olmasın diye çiçekli olan ilmeklerimi böyle sağ şişime takacağım hanımlar. Bakın sağ şişim derken ilk şişime aktarıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil ördük. Hemen yanına 3 tane daha kremimi örüyorum. Bakın. Çiçeğimi yaptım. Yanına 3 tane daha beyazımı ördüm. Ardından hanımlar bu sol taraftaki ajurlarımızı yapacağız. Bunu yaparken de ipimi şişime bir kere doluyorum. Sol taraftaki ajurlarımızı da hanımlar ikinci şişimle yapacağım. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Yani sola doğru kesim yaptım. Şişimde 8 ilmeğim kalıyor. Kalan 8 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu tarafta hanımlar 7 ilmek örerek başlamıştık. Bu tarafta 8 ilmek oldu. Yani artırmalarımızı yaparken şişlerden birine, yani ikinci şişimize 13 ilmek olana kadar artırsak sorun olmayacaktı. Ama böyle de sorun olmadı. Şişler, ilmek sayıları eşit olsun diye hani böyle yaptık. Bir ilmeğin de aramızda lafı olmaz. Geldik patiğimizin tabanına. Buralarda hanımlar hiçbir işlem yok. İlmeklerimiz, patiğimiz bitene kadar bu şekilde düz olarak örülüyor. Bu nedenle videonun devamında artık bu tabanı göstermeyeceğim. Hani keseceğim, sadece modelli tarafları anlatacağım sizlere. Sizler bu bölümlerde videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Düz yerleri gereksiz yere çekip videoyu uzatmak ve sizleri de sıkmak istemiyorum. Evet, tabanımızı ördüm hanımlar. Geldik ön yüze. Hanımlar bu sağ tarafta ajurlarımız sağa doğru kayacak. Yani bir önceki sırada 7 ilmek örerek ajur yapmıştık. Şimdi sağa doğru kayacak, 6 ilmek örerek ajurumu yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın kesim yaptığım ilmek ile önünde bir ilmeğim var. Buraya kadar ördüm. Şu kesim yaptığım ilmeğimi alıyorum. Hemen önündeki ilmeğin önüne bırakıp tekrar sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. İkinci ajurumu yaptım. Ardından yeşilimin önündeki bir beyaza kadar öreceğim. Ajurdan sonra 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Şimdi yaprağımın ikinci sırasını yapacağım. Yeşil ipimi şöyle beyazın altından geçecek şekilde şöyle alıyorum. Buraya 2 yeşil böyle çaprazlamasını aldım. Kenarlarda delik görüntü oluşmasın diye. Bir beyaz örüyorum ve hemen yanına 2 ilmek daha yeşil örüyorum. Tekrar hanımlar beyaz ipimi elime aldım. Bu şişte kalan 2 beyazımı yine beyaz ile ördüm. Şimdi ajurlu bölüme geldik. Burada da hanımlar ajurlar sola doğru kayacak. Bir önceki sıradaki ajur olan ilmeğimi düz örüyorum. Yeniden ajurumu yaptım. Bakın ajur kayacak sola doğru ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde. Şişimde kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum.
patiğimizin tabanını örelim gelelim. Tabanımı ördüm geldim hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Buradaki 3. ajurumuzu yapacağız. Yine ajurlarımız bu tarafta sağa doğru kayacak. Kesim yaptığım ilmeğin önündeki bir ilmeğe kadar öreceğim. Yani 5 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu aşamada şu kesim yaptığım ilmeğimi hemen sağındaki ilmeğin önüne gelecek şekilde şöyle bırakıyorum. İkisini keserek ördüm. İpimi şişime doladım. Bakın 3. ajurumuzu yaptık. Şimdi hanımlar bu orta çiçeğimizde de yaprağımız bitti. Çiçeğimize başlayacağız. 2 yeşilin ortasındaki bir beyaza kadar olan ilmeklerimi beyaz ipimle örüyorum. Tam bu ortaya sarımı ekleyeceğim. Şöyle bir miktar minik sarı ipimden kesmiştim. Böyle buraya sarı ipimi ekliyorum. Bir tane sarı ördüm. Hemen sarı ipimin ucunu da yine beyazıma bağlayacağım. Artık aynı iplerle diğer çiçeklerde yapacağız hanımlar. 2'de 1 bağlama, ekleme, koparma işi olmayacak. Şimdi bir tane sarıdan sonra hemen bu şişimdeki 3 ilmeğimi örüyorum. 4 ilmeğim kaldı. 4 ilmeğimi şöyle örüyorum. Bu şekilde çiçeğimizin de ilk sırasını yaptık. Böylece ikinci şişimdeyim. Şimdi ajuruma kadar öreceğim burada. Bakın ilk ilmeğimi ördüm. Bakın buradaki ajurumu da örüyorum. Ajurumu ördükten hemen sonra yeni ajur yapmak için ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Burada da 3. ajurumuzu yaptık. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu defa 4. ajurumuzu açacağız. 4. ajuru açarken hanımlar burada bakın 1, 2, 3, şu 4. 4. ajuru açarken ikinci desenimizin ilk ajurunu da açacağız. Yani bu bölümü başlatacağız. Burayı. Şimdi onu da şöyle yapacağız. Hemen göstereyim. Yine kesimimden önceki bir ilmeğe kadar öreceğim. Yani buradan 4 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ardından tekrar şu kesim yaptığım ilmek, bir de sağındaki ilmeğim var. Bu kesim yaptığım ilmeğimi şöyle sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Bakın 1, 2, 3, 4. ajurumuzu açtık hanımlar. Hemen yanına bir ilmek düz örüyorum. Bakın bir önceki sıradaki ajurumu düz olarak ördüm. Şimdi tekrardan sağa doğru kesim yapıp yeni ajurumuzu başlatacağız. Yani şu ikinci ajurlu modelimizi başlatacağız. Kesim yaptım. Ajurumu yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Hemen ardından yine öndeki ilmeğimi alıyorum. Tekrar sağa doğru kesimimi yapıyorum. Şöyle. Kesim yaptım ve ipimi şişime doladım. İkinci ajurlu modelimizi de başlattık. Şimdi hanımlar 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Buraya 3 tane sarı öreceğim. Çiçeğimin ikinci sırasını yapıyorum. Yaprak 2 sıra, çiçek 4 sıraydı. Çiçeğimin ikinci sırasında buraya 3 ilmek sarımı örüyorum. Tekrar sarıyı bıraktım. Beyazımı aldım. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde. Geldim ikinci şişime. İkinci şişimde de hanımlar, hani bu sol taraftaki ajurlarımda da ikinci ajuru başlatacağım. Burada sağ tarafta yaptık. Sol tarafta da yapacağız. Burada sağa doğru ajurlar yapıyorduk. Burada da sola doğru. Hemen ikinci şişimde hanımlar ipimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın sola doğru kesim yaptım. İkinci ajurumu başlattım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Bu ajurlu ilmeğimi ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Burada da bakın 4. ajurumuzu yapıyoruz. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Şişimde kalan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ajurlarımızı da böylece başlattık bu sıramızda. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Ön yüzdeyim. Tekrar ajurlarımıza devam edeceğiz. Bakın bir önceki sıradaki kesim yaptığım ilmeğim buydu. Önündeki bir ilmeğe kadar öreceğim. Bakın yani burada 3 ilmek var. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Kesim yaptığım ilmeğimi alıyorum. Sağındaki ilmeğin önüne şöyle bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum ve ajurumu yapıyorum. Bakın burada 5. ajurumuzu yaptık. Her ajurlu modelimiz, bakın her model 7 ajurdan oluşuyor. Şimdi 5. ajurunu açtık. Hemen yanına bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ikinci ajurlu modeli devam ettireceğiz. Bakın kesim yaptığım ilmeğimi hemen önündeki ilmeğin önüne getirip bırakıyorum. İkisini keserek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bakın ikinci ajurlu modelimizin de ikinci ajurunu yaptık. Ardından yanına 4 ilmek beyaz öreceğim. 1, 2, 3,
4. Sarılarıma kadar ördüm. Çiçeğimin 3. sırasını yapacağım. Yine beyaz ipimin altından alarak şöyle sarı ipimi alıyorum. Bir sarı, bir beyaz, bir tane daha sarı örüyorum. Tekrar beyaz ipimi elime aldım. Bu şişimdeki 3 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum hanımlar. Şimdi diğer şişimdeyim. Burada da ajurlu olan ilmeğimi, burada da ajurumu sola doğru kayacak. Ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Bakın ikinci ajurlu modelimizin ikinci ajurunu da yaptık. Şimdi kesim yaptıktan sonra bakın buradaki ajurumu örüyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Burada da sola doğru kesimimiz devam ediyor ve 5. ajurumuzu da burada yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Şimdi hanımlar tabanımızı örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. Ajurlara devam ediyoruz burada. Şimdi de 2 ilmeğimi öreceğim. 1, 2. Bakın bir önceki kesim yaptığım ilmeğimi alıyorum yine. Sağındaki ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek ördüm. Tekrardan buraya 6. ajurumu yapıyorum hanımlar. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. Hemen ardından bakın burada kesim yaptığım ilmeğim burada. 2. ajurumu yapacağım. Bu ilmeğimi alıyorum. Hemen sağındaki ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve tekrar ajurumu yaptım. Bakın 2. ajurlu modelimizin 3. ajurunu yapıyoruz burada. Ardından hanımlar tam bu 2 tane sarımın ortasındaki bir beyazıma kadar düz öreceğim. Yani 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Çiçeğimin son sırası bu. Burada hanımlar tam ortaya bir tane sarı örüyorum. İlk çiçeğimizi böylece bitirmiş olduk. Ardından tekrar beyazımı aldım. Bu şişimde kalan 4 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Geldik ikinci şişimize. Burada da hanımlar ajurlu olan ilmeğime kadar öreceğim. Bakın 1, 2. ilmeğimde ajurlu, bunu ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Bakın burada da 3. ajurumuzu yaptık. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir önceki sırada bakın ajurum vardı. Bunu da yine bir ilmek düz ördüm. Tekrar artırıyorum. 2. ajurumu yaptım. Yanındaki 2 ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Tabanımızı örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Artık şu ilk ajurumuzun sonuncu sırasını yapacağız. Yani ilk her ajur 7 tane, her ajurlu modelimiz 7 ajurdan oluşuyordu. Yani şuralar, buralar. Şimdi 7. ajurunu yapacağız. Böylece ilk ajurlu modeli tamamlamış olacağız. Kenardan ilk ilmeğimi düz ördüm. Ardından şu kesim yaptığım ilmeğimi alıyorum. Sağındaki ilmeğin önüne şöyle bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime doladım hanımlar. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi yeniden bakın kesim yaptığım ilmeğim var burada. Önünde de ilmeğim var. Bu kesim yaptığım ilmeğimi yine alıyorum. Önündeki sağındaki ilmeğin üzerine bırakıyorum. İkisini keserek ördüm. İpimi şişime yine bir kere doladım. Bakın hanımlar, burada da 4. ajurumuzu yaptık yine. Bakın 2. ajurlu modelimizin 1, 2, 3, 4. sırası. Her 4. sırayı yaparken yeni ajurumuzu da başlatıyoruz hanımlar. Bir sonraki ajuru başlatıyoruz. Yani bu şekilde. Şimdi de 3. ajurlu modeli başlatacağız. Bunu 4. ajurunu açtım. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek düz ördükten sonra tekrardan 3. ajuru başlatıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum. 2. ilmeği ilkin önüne getirdim. İkisini keserek ördüm ve ipimi şişime bir kere doladım. 3. ajurumuzu da bu sıramızda başlattık hanımlar. Çiçeğimiz bitmişti. Şimdi çiçek olan ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Her 2 sırada bir çiçek kuracağız hanımlar. Çiçeğimizden sonraki ilk sıra düzümüz bu. 2 sıra ördükten sonra ikinci çiçeklerimizi de başlatacağız. Şimdi ikinci şişimdeyim. Buraya da hanımlar hemen 3. ajurumu başlatıyorum. Bakın. Şöyle ipimi şişime doluyorum hemen. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın buraya da 3. ajurumu hemen başlattım. 3. ajurlu modelimi. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bakın 2. ajurlu modelimizin de 4.'sünü açıyoruz. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın yine buradaki ajurumu düz ördüm. Şimdi bu ilk ajurlu modelimizin 7. ve sonuncu sırasındayım. Tekrar ipimi şişime doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi de yapıyoruz 7. Sonuncu sıra. Hemen ardından öndeki 2 ilmeğimi de kestim. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Şimdi tabanımızı örelim ve gelelim.
Evet hanımlar, şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Bu sıramızda artık ilk ajurlu modelimizin 7 tane ajuru oldu. Bunu örmeyeceğiz. İkinci ajurlu modelimizden itibaren örmeye devam edeceğiz. Bakın ikinci ajurlu modelim buradaydı. Kesim yaptığım ilmek önünde bir ilmeğim şu. Buraya kadar öreceğim. Yani şu öndeki ilk 3 ilmeğimi öreceğim. İlk ajurlu modelim artık örülmüyor. Bakın ajurlu olan ilmeğimi de ördüm sonuncu. İlk 3 ilmeğimi ördüm. Şimdi kesim yaptığım ilmeğimi alıyorum. Bakın öndeki sağındaki ilmeğin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Şimdi bakın 3. ajurlu modelim burada. Onun kesim yaptığım ilmeği de hemen şurada bakın. Kesim yaptığım ilmeğimi yine alıyorum. Sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Tekrardan ipimi şişime doladım. 3. ajurlu modelimizin ikincisini de açtık hanımlar böylece. Bakın şeklimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor bu aşamada. Ardından çiçeğimizden sonraki ikinci sıramızdı. Şu aralardaki ilmeklerimizi tamamen düz olarak öreceğiz. Bir sonraki sıramızda yine çiçeklerimize başlayacağız hanımlar. İkinci çiçeğimize başlayacağız. Bu şekil. Şimdi ikinci şişime geldim. Burada da sola doğru ajurlarımızı yapacağım. Bakın ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Ardından ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın buradaki ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Burada da sola doğru kesimler yapıyoruz. Burada 7. ajurumuzu tamamlamıştık hanımlar. Bu nedenle bu 7. ajurlu modelimizin ilmeklerini tamamen düz örüyoruz. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Ajurlarımıza devam ediyoruz. Şu ilk ajurumuz bitmişti. İkinci ajurumuza şuradan bakıyoruz. Kesim yaptığım ilmeğim hemen burada. Önündeki bir ilmeğe kadar öreceğim. Yani şu hemen önündeki 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Ardından şu kesim yaptığım ilmeğimi yine sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Ajurumu yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Bakın hanımlar, hemen şu 3. ajurlu modelimin de kesim yaptığım ilmeği hemen burada. Bunu da hemen alıyorum. Sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. İkisini sağa doğru kesiyorum ve ipimi şişime bir kere doladım. Bu şekil. Yanına 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. 5 ilmek düz ördüm hanımlar. Şimdi ikinci çiçeğimize başlayacağız. Bakın ilk çiçeğimizi aynı hizadan aynı sıralamayla hemen şuradan göstereyim. Bakın ilk çiçeğimiz başladığımız ilmek hizası bu. Aynı hizayı takip ediyoruz. Alttan bu defa çok pardon, tığımı düşürdüm. Alttan bu defa şöyle yine çaprazlamasına aynı yeşil ipimi alıyorum. Çok çekerek almayalım hanımlar. Arkadaki mesafesini biraz normal bırakalım ki gergin durmasın patiğimizin önü. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil örüyorum. Tekrardan beyaz ipimi aldım. Hemen burada 3 beyazım var. Bunu örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da bakın ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. 1. Şu ajurlu olan ilmeğim 2. Yine ipimi şişime doluyorum. Bakın 3. modelimizin 3. ajurunu yaptık yine burada da. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Yine de yeniden yanına bir ilmek düz ördüm. Bakın ajurumu ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bakın şu ikinci ajurumuzun da 6 ajuru oldu. Onu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci ajurumuz da yine 7 tane ajur olduktan sonra bitecek. Her 7 ajurda bir bitiyor hanımlar ajurlu modelimiz. Şimdi kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi ikinci ajurumuzun 7. sırasını açacağız. Öncelikle bir ilmek örüyorum. Bakın burada önde kesim yaptığım ilmeğim ve bir ilmeğim var hemen sağında da. Tekrar burada da sağa doğru kesimimi yapıyorum ve ipimi şişime bir kere doladım. Bakın burada 7 ajurumuz oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve şimdi yaptığımız ajur 7. İkinci ajurlu modelimizi de artık bitirdik hanımlar. İpimi şişime doladım. 7. ajurumu yaptım. Şimdi hanımlar yanına bir ilmek düz ördüm. Bakın burada da 4. ajurumuzu yapacağız artık. Bakın 3. ajurumuzun 4'üne geldik. 1, 2, 3. 4. ajuru açarken yeni ajurlu modeli de kuruyorduk hanımlar. Tekrardan bu kesim yaptım ilmeği sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum.
İpimi şişime doladım. Bakın ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Burada 1, 2, 3, 4 ajurumuz oldu. Her dördüncü ajur açışımızda yeni modelimizi yapıyorduk hanımlar. Ajurumu yaptım, bir ilmek düz ördüm. Tekrardan dördüncü ajurlu modelimi başlatıyorum. Yine bu öndeki iki ilmeği sağa doğru kesim yapıyorum ve ipimi şişime bir kere doluyorum. Bakın 1, 2, 3 bu dördüncü oldu. Dördüncü ajurlu modelimizi de burada açtık. Hemen yanına 2 ilmek düz ördüm. Yaprağımın ikinci sırasını yapacağım. Beyazımın altından alarak şöyle yeşil ipimi aldım. 2 yeşil, 1 beyaz, 2 tane yeşil örüyorum. Tekrardan şu beyaz ipimi elime aldım. Yanındaki 2 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Bu şekil. İkinci çiçeğimizin yaprağını da bitirdik. Böylece hanımlar diğer şimdiyim şimdi. Buraya da hanımlar hemen dördüncü ajurumu başlatacağım. Bakın ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Bakın bir önceki ajurumu düz ördüm. Buraya da bakın dördüncü ajurumu açacağım. Üçüncü ajurlu modelimin dördüncü ajuru. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Şimdi burada da hanımlar ikinci ajurlu modelimizin 7. ve sonuncu sırası. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz, modelimize devam ediyoruz. Artık ikinci ajurlu modelimiz de bitti. 7 ajurdan oluştu. Şimdi bir diğer 3. ajurumun sıralamasını takip ederek gideceğim. Bakın 3. ajurumun kesim yaptığım ilmeği buydu. Bakın ajurumun önündeki 2 ilmek şuraya kadar. Yani öndeki 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Yine buradaki kesim yaptığım ilmeğimi alıyorum. Sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. İkisini kesiyorum. İpimi şişime doladım. Yanındaki bir ilmek ajurumu düz ördüm. Tekrardan bakın 4. ajuruma devam edeceğim. Şimdi 4. ajurlu modelime. Bakın ajurumun önünde kesim yaptığım ilmeğim var. Bunu yine alıyorum. Sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve ipimi şişime bir kere doladım. Hemen yanına 1, 2, 3, 2 tane yeşilimi de beyazla öreceğim. 4 ve 5. 5 ilmek beyazımı ördüm. Yaprağımız bitmişti. Çiçeğimize başlayacağız. Tam bu ortaya bir ilmek sarı örüyorum. Çiçeğimizin ilk sırası. Hemen şöyle kontrollü bir şekilde ipimi getirdim. Bir tane sarımı ördüm. Ve bu şişimdeki 4 tane ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. İkinci şişimdeyim hanımlar. Burada da yine bakın ajur olan ilmeğimi ördüm. Sola doğru kayacaktı ajurumuz. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Tekrar buradaki bir ilmeğimi düz ördüm ajurumu. Yeniden ipimi şişime doladım ve öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Şişimde 4 ilmeğim var. Bu 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar, ön yüzdeyiz. Bu sıramda yine bakıyorum kesim yaptığım ilmeğim hemen burada. Önündeki bir ilmeğe kadar öreceğim. Yani baştaki 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Sonra bu kesim yaptığım ilmeğimi hemen sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. İkisini sağa doğru kesiyorum. İpimi şişime doladım hanımlar. Hemen yanına bir ilmek düz örüyorum. Ardından bakın burada kesim yaptığım ilmeğim burada. Bunu da yine alıyorum diğer ajurlu modelim için. Sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve tekrar ipimi şişime doladım. Bakın burada da 1, 2, 3. ajurumuzu yaptık. 4. ajurlu modelimizin 3. ajuru. Şimdi sarımın önündeki bir beyaza kadar öreceğim. Yani 5 beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Çiçeğimin de 2. sırasındayım. Şöyle çaprazlamasına sarı ipimi elime aldım. 3 ilmek sarı örüyorum. Tekrardan beyazımı aldım. Şişimdeki 3 ilmeğimi yine beyaz ile örüyorum. Şimdi diğer şişime geçtim hanımlar. Burada da yine ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. Bakın 1 ve ajurlu olan ilmeğimi ördüm. 2 ilmek ördüm. Yeniden ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Sola doğru ajurlarımızı kaydırarak örüyoruz. Bir önceki ajurumu düz ördüm. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Hemen yanındaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Tabanımızı örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Bakın 3. ajurlu modelimizin 7. sırasını yapacağız. Şu 1. ajurlu modeldi. Şu 2, şu da 3. 3. modelimiz
1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ajur var. Şimdi 7. ve sonuncu ajurunu açacağım. Bir ilmek düz örüyorum önce. Kesim yaptığım ilmeğim burada. Onu hemen sağındaki ilmeğin önüne getirip bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve ipimi şişime doladım. Yani 7. ajurumuzu yaptık. Yanına bir ilmek düz örüyorum hanımlar. Diğer ajurlu modelime de devam edeceğim. Tekrar bu öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Bakın kesim yaptığım ilmeğim burada. Sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Hanımlar bakın 4. ajurlu modelimizin 1, 2, 3, 4. sırasını yapıyoruz. 4. ajuru yaparken yeni ajurumuzda başlatıyorduk. Şimdi de 5. ajurlu modelimi başlatacağım. İpimi şişime bir kere doladım. Bakın ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Hemen ardından yine öndeki 2 ilmeğimi alacağım. 5. ajurlu modelim için. 2. ilmeği ilkin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve ipimi şişime bir kere doladım. Yanındaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Çiçeğimin 3. sırasını yapacağım. Şöyle çaprazlamasına sarı ipimi aldım. Bir sarı, bir beyaz, bir sarı örüyorum. Ardından hemen yanındaki 3 ilmeğimi de bu şekilde beyaz ipimle ördüm. İkinci şişime geldim hanımlar. Burada da hemen bakın 4. ajurlu modelimizin 1, 2, 3, 4.'sünü açacağız. Bu nedenle hemen 5.'yi de başlatacağım bu aşamada. Hemen ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Bakın bir önceki sıradaki ajurumu düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. 4. ajurum oldu burada. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yeniden yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Burada da hanımlar 3. ajurlu modelimizin 7. sırasını yapıyoruz. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. 3. ajurlu modelimizin de 7. sırası tamamlandı. İlk 3 ajurlu modelimiz böylece bitti. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum hanımlar. Tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, modelimize yine devam ediyoruz. Şimdi 3. ajurlu modelimizi de bitirmiştik. Şimdi buradan ajurlarımıza yine devam ederek gideceğiz. Bakın hanımlar, burada kesim yaptığım ilmeğim burada. En sonki ajurlu modelimin kesim yaptığımız ilmeği burada. Önündeki bir ilmeğe kadar öreceğim. Yani ilk 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Bakın buradaki kesim yaptığım ilmeğimi yine alıyorum. Sağındaki ilmeğin önüne bıraktım ve sağa doğru kesiyorum ikisini. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmeği düz ördüm. Tekrardan bakın burada kesim yaptığım ilmeğim burada. Sonuncu ajurlu modelimizin ilmeği burada. Bunu alıyorum. Hemen sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve ipimi şişime bir kere doladım. Şimdi çiçeğimizin son sırasını yapacağız hanımlar. 2 sarımın ortasındaki bir beyazımı sarı ile öreceğim. Diğer ilmeklerimi beyaz ile düz örüyorum. İlk sarımı da yine beyaz ile ördüm. Tam ortaya bir tane sarı örüyorum. İkinci çiçeğimizi de böylece tamamladık. Sarımı bıraktım, yeniden beyazımı aldım. Şişimde kalan 4 ilmeğimi beyaz ipimle ördüm hanımlar. Geldik ikinci şişimize. Burada da ajurlarıma yine hemen devam edeceğim. Bakın ilk ajurumu örüyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Sola doğru kesim yaptım. Bakın bir önceki sıradaki ajurumu yine örüyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şişimde kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Hanımlar, tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Tabanımı ördüm, geldim hanımlar, ön yüzdeyim. Şimdi ajurumuza yine devam ediyoruz. Bakın burada ajurlu ilmeğim burada. Kesim yaptığım ilmeğim yanında. Onun önündeki bir ilmeğe kadar yine öreceğim. Yani 2 ilmek ördüm. Bu kesim yaptığım ilmeğimi yine sağındaki ilmeğin önüne getirip bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Bakın bir önceki kesim yaptığım ilmeğim de burada, bir diğer ajurlu modelimin. Bunu yine alıyorum. Sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Ajur yaptığım ilmeğim dahil ortadaki ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum hanımlar. Yine 2 sıra ördükten sonra 3. ve sonuncu çiçeğimizi başlatacağız. Çiçek olan ilmeklerimi bu sıramda düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. Bakın şu 1, şu ajurlu ilmeğim 2. İpimi şişime doluyorum.
Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Hemen buradaki ajurumu düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Şimdi tabanımızı örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi de bakın 4. ajurlu modelimizin 7. sırasını yapacağız. Bakın şu birinciydi, şu ikinci, şu 3, şu da 4. 4. modelimizin sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sıramızda 7 sonuncu sırasını yapacağız. Kenardan bir ilmeğimi örüyorum. Yine kesim yaptığım ilmeğimi sağındaki ilmeğin önüne bırakıp ikisini keserek ördüm. İpimi şişime doladım. Bakın 7. ajurumuzu yaptık. Artık 4. ajurlu modelimiz de burada bitiyor hanımlar. Hemen yanına bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan diğer modelimi yapıyorum. Bakın kesim yaptığım ilmeğim burada. Onu da yine sağındaki ilmeğin önüne getiriyorum bu ilmeğimi. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doladım. Bakın hanımlar burada da 1, 2, 3, 4. ajurumuzu yaparken bir sonraki ajurlu modelimizi başlatacağız. 5 tane ajurlu modelimiz vardı. Şimdi 6.'yı başlatacağız hanımlar. Öncelikle 4. ajurumu yaptım burada. Bir ilmek düz ördüm. Hemen öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Yine sağa doğru kesimimi yapıp ipimi şişime bir kere doluyorum. Hanımlar buraya bakın sayalım. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6. ajurlu modelimizi açtık. Yani bunu. Toplam 7 tane ajurlu modelimiz var. 6.'sını açmış bulunuyoruz. Ardından yine ortadaki ilmeklerimi, çiçek olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Çiçeğimizden sonraki 2. sıramızdı bu. Bir sonraki sırada yine çiçeklerimize başlayacağız. Diğer şişime geldim. Burada da hemen hanımlar yine 6. ajurlu modelimi başlatıyorum. Hemen ipimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bakın hanımlar bir önceki ajurlu modelin 4. ajurunu açıyorum yine. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanına bir ilmek ajurumu düz ördüm. Tekrardan burada 7. ajurumuzu yapacağız. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. 4. modelimizin 7. ajurunu da tamamladık. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz ve ajurlarımıza devam ediyoruz. Çiçeğimizi de yapacağız bu sıramızda. Tekrar kesim yaptığımın ilmeğin önündeki bir ilmek buraya kadar öreceğim. Yani ilk 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Hemen bu kesim yaptığım ilmeğimi sağındaki ilmeğin önüne getiriyorum. İkisini keserek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bir ilmek düz ördüm. Tekrardan bu 6. ajurlu modelimin 2. ajurunu yapacağım. Yine kesim yaptığım ilmeğimi sağındaki ilmeğin önüne bırakıyorum. İkisini keserek ördüm ve ipimi şişime bir kere doladım. Şimdi 3. çiçeğimizi başlatacağız hanımlar. Sayarak gidelim dilerseniz. 1, 2, 3, 4. Kenardan 4 ilmeğimi ördüm. Bakın yine aynı hizayı takip ediyoruz. Aynı yaprağımın bakın başlangıç ilmeği buradaydı. Tam aynı hizadan 3. çiçeğimizin yaprağını kuracağız. Hemen alttan şöyle yeşil ipimi getiriyorum. Yaprağımın ilk sırası. Bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil örüyorum. Şimdi şişimde 3 ilmeğim kaldı. Kalan bu 3 ilmeğimi düz ördüm. 2. şişime geldim hanımlar. Burada da bakın ajur yaptığım ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Pardon. Evet, ipimi şişime doluyorum. 2. ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yanına bakın ajurlu olan ilmeğimi düz örüyorum hemen. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Ajurlarımı yaptım. Şişimde kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim ve gelelim. Yeniden ön yüzdeyim hanımlar. Tekrardan kesim yaptığım ilmeğin önündeki bir ilmeğe kadar örüyorum. Yani ilk 2 ilmeğimi ördüm. Yine kesim yaptığım ilmeğimi sağındaki ilmeğin önüne bırakıyorum. İkisini keserek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bu ikinci ajurlu model, diğer ajurlu modelimi yapacağım. Yine kesim yaptığım ilmeğimi sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. İkisini keserek ördüm. İpimi şişime doladım. Bakın 6. ajurlu modelimizin 3. ajurunu yaptık. Şimdi ajur yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Yaprağımın 2. sırasını yapacağım hanımlar. Buraya 2 yeşil, 1 beyaz,
2 tane daha yeşil örüyorum. Yaprağımızı tamamladık artık. Hemen beyaz ipimi aldım. 2 ilmek beyaz örüyorum. Geri döndük hanımlar. Diğer şişimize geçtik. Burada 1 ve ajur olan ilmeğim 2. 2 ilmek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Bakın bir önceki sıradaki ajurlu ilmeğimi de örüyorum. İpimi şişime doladım ve öndeki 2 ilmeğimi de keserek örüyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Tabanımızı örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Burada 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5. ajurlu modelimizin 7. ve sonuncu ajurunu açacağız. Öncelikle bir ilmek düz ördüm. Hemen kesim yaptığım ilmeğimi alıyorum. Sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. İkisini sağa doğru keserek örüyorum ve ipimi şişime doladım. Bakın burada 7. ajurumuz oluştu. Yanına bir ilmek düz ördüm. Ardından yine kesim yaptığım ilmeğim burada. Onu alıyorum. Sağındaki ilmeğin önüne bırakıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Şimdi hanımlar bakın burada 6. ajurlu modelimizin 4. ajurunu yapıyoruz. Ve sonuncu yani 7. ajurlu modelimizi de bu sıra başlatacağız. Ajurlu ipimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. Hemen öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum ve ikisini kestim bu şekilde ve ipimi şişime doluyorum. 7. ve sonuncu ajurlu modelimizi de hanımlar burada böylece açtık. Şimdi ajurumu yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Tam bu ortaya sarı ipimi alıyorum. Bir tane sarı örüyorum. Çiçeğimizi başlattık artık. Tekrardan beyazımı aldım. Yanındaki 4 ilmeğimi beyaz ipim ile düz olarak örüyorum hanımlar. Geldik diğer şişimize. Buraya da hemen 7. ajurumu başlatıyorum. Bakın ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir önceki ajurumu düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Ve bakın en son burada da 7. ajurumu yapacağım hanımlar. İpimi şişime doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Ajurlarımıza yine devam edeceğiz. Bu aşamada bakın en son kesim yaptığım ilmeğim buradaydı. Çünkü bu ajurumuzu bitirdik artık. Kesim yaptığım ilmeğimin önündeki bir ilmeğe kadar öreceğim. Yani yine 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan kesim yaptığım ilmeğimi sağındaki ilmeğin önüne bırakıp ikisini kesiyorum ve ipimi şişime doladım. Ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan bakın 7. ajurlu modelimin 2. ajurunu yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İkisini şöyle sağa doğru kestim ve ajurumu yapacağım. Şöyle ajurumu yapıyorum. Şimdi hanımlar sarı ilmeğimin önündeki bir beyaza kadar olan ilmeklerimi beyaz ipimle düz örüyorum. Çiçeğimin 2. sırasını yapacağım. Şöyle çaprazlamasına sarımı aldım elime. 3 ilmek sarı örüyorum. 3 ilmek sarı. Tekrar beyazımı aldım. Şişimdeki 3 tane beyazımı beyaz ile örüyorum. Diğer şimdiyim. Yine burada da ajurlarımıza devam edeceğiz. Bakın bir önceki sırada ajur olan ilmeğimi ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrardan bir önceki ajurumu ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan 4 ilmeğimi de düz olarak örüp ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Yine bir önceki sırada kesim yaptığım ilmeğim hemen bakın burada. Önündeki bir ilmeğim de bu. Şimdi ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Kesim yaptığım ilmeğimi yine sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir önceki ajurumu düz ördüm. Tekrardan bakın 7. ajurlu modelimin 3. ajurunu açacağım. Kesim yaptığım ilmeğimi yine sağındaki ilmeğin önüne bırakıp ikisini keserek örüyorum ve ipimi şişime doladım. Şimdi sarı ilmeklerime kadar olan ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Bakın 3 sarıma geldim. Tekrar sarı ipimi burada elime alıyorum. Bir sarı, bir beyaz, bir sarı örüyorum.
Yeniden sarımı aldım. Pardon, beyazımı aldım. 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Şimdi diğer şişime geldim hanımlar. Burada da ilk 2 ilmeğimi, bakın bir ajur olan ilmeğim 2. Ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Sola doğru kaydırarak ajurlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Yine buradaki ajurlu ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. 6. ajurlu modelimizin 7. ajurunu yapacağız. Yani sonuncu sırasını bir ilmek düz ördüm. Yine bu kesim yaptığım ilmeğimi sağındaki ilmeğin önüne bırakıyorum ve ikisini sağa doğru kesiyorum. İpimi şişime doladım. Ajur olan ilmeğimi düz ördüm. Şimdi 7. ajurlu modelimin 4. sırasını yapacağım. Tekrar öndeki 2 ilmeği alıyorum. Kesim yaptığım ilmeği sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve ipimi şişime bir kere doladım. Bakın 4. ajuru yaparken hep yeni ajur başlatıyorduk ama bizim modelimiz toplam hanımlar burada 7 ajur üzerine olduğu için artık 8. ajurumuzu başlatmayacağız. Bakın burada 4. ajurumu açtım. Şimdi ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2 sarı ilmeğimin ortasındaki beyazıma kadar öreceğim. Bakın ilk sarımı da ördüm. Tam bu ortaya bir ilmek sarımı öreceğim. Çiçeğimizi bitirdik hanımlar. Artık çiçeklerimiz kalmadı. Tekrardan beyaz ipimi elime aldım. Bu şişimde kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum öncelikle. Ardından diğer şişime geçtim. Burada da yine ajurlarıma devam edeceğim. Ajur olan ilmeğime kadar öreceğim. 1, 2 ve bakın ajur olan ilmeğimi de ördüm. 3. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Hemen yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 6. ajurlu modelimizin de 7. sırasını bitirdik. Artık ilk 6 modelimiz bitti. Sadece 7. modelimizin 7 ajuru olana kadar devam edeceğiz hanımlar. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu sıramızda çiçeklerimiz de bitti. Sadece 7. ajurumuzun devamını yapacağız hanımlar. 7. ajurumuz 7 ajurdan ibaret olana kadar devam edeceğiz. Bakın en son buradaydım. Kesim yaptığımın önündeki ilmeğime kadar öreceğim. Yani 3 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3. Hemen öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Kesim yaptığım ilmeğimi sağındaki ilmeğin üzerine bıraktım. İkisini keserek ördüm. İpi bir şişime doluyorum. Bakın burada 5. ajurumuzu yaptık. 7. ajurlu modelimizin 5. sıra ajuru. Şimdi aradaki ilmeklerimin tamamını düz öreceğim. Bu şekilde. Diğer şişime geldim. Burada da ajurlu ilmeğime kadar öreceğim hanımlar. Bakın ajurumu da örüyorum. İpimi şişime doladım ve öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. 7. ajurumuzun 6. ajurunu yapacağız şimdi. Öncelikle burada 1, 2 ilmek ördüm. Yine kesim yaptığım ilmeğimi sağındaki ilmeğin önüne bırakıyorum. Sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doluyorum. Aradaki ilmeklerimi tamamen düz öreceğim. Şimdi sol taraftaki ajurumuzu yapacağız birazdan da. Bilek ayrımında ilmekleri tekrar yerli yerine koyacağız hanımlar. Şimdi diğer şimdiyim. Yine ajurlu ilmeğime kadar öreceğim burada da. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi modelimizin son sırasını yapacağız. 7. ajurlu modelimizin 7. ajurunu yapacağız. Bir ilmek düz örüyorum. Bakın kesim yaptığım ilmeğim burada. Bu ilmeğimi hemen sağındaki ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Yine aradaki ilmeklerimi düz öreceğim. Hanımlar, şişlerimize tekrar 14'er ilmek paylaştırabiliriz artık. Direkt sayarak gidelim burada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13,
14. Hani çiçeklerimizi rahat yapabilmek adına ilmek ikinci şişimizden ilk şişimize ilmek almıştık videonun başında. Geri ilmeklerimizi şöyle veriyoruz. Bakın bilek ayrımını rahat yapabilelim diye ilmekleri tekrar 14'er 14'er paylaştırdık. Şimdi ajurlu olan ilmeğime kadar öreceğim hanımlar. Bakın ajurlu ilmeğim burada. Bunu ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ajurumuzu açtık. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Artık modelimiz hanımlar ön yüzde bu şekilde bitti. Şimdi patiğimizin tabanını öreceğiz. Sonra bilek ayrımına geçeceğiz. Fakat öncesinde şu ipleri buralardan nasıl temizleyeceğimizi de size hemen göstereyim. Hanımlar bakın. Arka ilmek aralarından şöyle girerek tığımızla şöyle yapıyoruz. Buraya şöyle bir zincir yöntemiyle iyice düğümlüyoruz. Bakın şöyle sıkıladık. İpimizin ucunu bu aralara şöyle yeniden gizleyelim bir miktar daha. Bu şekilde ve şöyle kesiyoruz. İplerimizi hanımlar bu şekilde sıkılayarak gizleyelim. Patiğimiz hem sağlam olur hem içi dışı tertemiz görünür. Şimdi video arasında diğer iplerimi de gizleyeceğim. Şimdi öncelikle tabanımızı örelim, gelelim. Ön yüzde bilek ayrımını birlikte yapalım. Evet hanımlar, tabanımı ördüm ve geldim. İplerimi de gizledim video arasında. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hemen. Öncelikle şişimde 14 ilmeğim vardı. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi ikinci şişimdeki ilk ilmek ile yer değiştirerek öreceğim. Bakın bu şekilde. Bilek ayrımında ilmekleri böyle yer değiştirerek örüyoruz hanımlar. Sebebi şu. Bilek ayrımı yani burası daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi yer değiştirdim. İlk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bu şekilde. Bilek ayrımını yaptık. Patiğimizin arka bölümüne geçtik. Hanımlar bu patiğimizin bu yanlarına ben arka bölümde 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Öncelikle bilek bölümünden sonraki ilk 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Bakın 5 ilmek oldu. 6, 7. Şimdi kalan ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Bakın ajurlu ilmeğim var. Bunu da düz ördüm. Hanımlar artık patiğimizin arkasına geçmiş bulunmaktayız. Patiğimizin arka bölümünde ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Şu anda ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Bu defa arka yüzeden gelecek ilmeklerimiz, o zaman da ilmekleri ters öreceğiz. Yine taban bölümündeyim, ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Başka diğer iplerin tüyleri de şöyle beyaz iple görününce ona da ayrı bir sinir oluyorum. Evet, düz olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptım, son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın bilek bölümündeki son 7 ilmeğim haroşayı da düz örüyorum. Haroşayı ters örenler buraları ters örecekler hanımlar. Kenarlardaki haroşaları ters örecekler. Bilek ayrımına geldim. Bilek ayrımından sonra hanımlar geri döneceğiz. Model bitene kadar arkada yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz örüyorum. Şu 4. ilmeğim 5, 6 ve 7. Diğer ilmeklerimi de arka yüzdeyim. Sırasıyla ters olarak örüyorum. Patiğimizin arkasından hanımlar yapacağımız işlem bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Böyle devam edecek. Ön yüzdeysek eğer düz örgü uygulaması yapıyoruz. Arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Şu anda da yaptığımız gibi. Bundan ibaret hanımlar. Başka da arkada yapılacak hiçbir işlem, detay yok. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Buraları da ters örüyorum. Diğer şişime geçtim hanımlar. Burada da ilmekleri ters örüyorum. Sadece bilek bölümündeki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için
Son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına kadar geldik, geri dönüyoruz hanımlar. Yapacağımız işlem bundan ibaret. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşalarım düz örülüyor. Yine ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerim de düz olarak örülüyor. Bilek ayrımına kadar gidiyoruz, geliyoruz. Patiğimizin arkasında başka yapılacak bir işlem, detay yok. Şöyle baktığımız anda hanımlar burada birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümlerine buraya toplamda 15 diş haroşa yaptım. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Hanımlar siz örgünüzü örerken, patiğinizi örerken ayağınıza bir giyin, ölçün, deneyin. Arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Hani bu şekilde ölçü alarak yaparsanız, yok benim patiğim büyük oldu, yok aman verdiğin ölçü yanlış çıktı, küçük oldu gibi sorun asla yaşamazsınız. Ben de yorumlarda mağduriyet yaşamam bu ölçü almayanlar yüzünden. Lütfen hanımlar, çok çok rica ediyorum, lütfen ayağınıza ölçerek yapın. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, şişleri, ipinin kalınlığı, inceliği farklıdır. Bu nedenle farklılık gösterebilir ölçüler. Ayağınıza ölçün. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin arkasını örelim, gelelim. Sonra birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım, geldim 15 diş haroşamı ördüm. Bu aşamada bilek ayrımından sonra hanımlar bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi bakın dümdüz duruyor. Şöyle tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de bu sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. örerken öndeki ilmeği kesiyorum. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık hanımlar. Burada da 24. ilmeği örerken kesim yaptık. Topuğumuz için orta kısma bakıyoruz. Burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Bakın arka yüzdeyiz. İlk kesim yaptığım ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için o son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. örerken kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. örerken öndeki ilmeği keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği örüp 24.'yü örerken kesim yapacağız. Ve biz bu kesme işlemine bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu kestim ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum. Tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım.
ikinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğunun kesim yönü de aynı tarafta oluyor hanımlar. Bunu da belirteyim. Kesimimiz bu şekil. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son ikişer ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde kesiyorum. İkinciyi ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdakileri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Yine sırasıyla bunları da alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. En son buraya bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim. Sonra topuğumuza birlikte bakalım hanımlar. Şöyle sıkılaştırarak şöyle ipimizi ilmek aralarından geçirerek gizliyoruz. Evet, topuğumuz şöyle. Gayet güzel. Bakın, izi bile belli değil. Çok temiz duruyor patiğimizin arkasında. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Ayağımızda görelim modelimizi. Tam çeyizlik, çok güzel bir patik oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir de model tam anlaşılsın diye ajurlu bölümleri hiç atlamadım. Her sırasını tek tek gösterdim. Evet, patiğimiz ayakta da şöyle bakın. Tabanımız, kenarları, topuğumuz. Bakın. Şeklimiz bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.